Herkese merhaba arkadaşlar. Aracı Bayraktar Kardeşler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çekimi yalnız yapacağım. Abim izin dolayısıyla çekim esnasında burada olmayacak. Sonraki çekimlerimizde inşallah beraber olacağız. Arkadaşlar, ana arı alırken belirli kıstasların bilinmesi önemlidir. Arkadaşlarımız sakin olmasını tercih ediyorlar. Sakinliği evet arı belirli bir özellik oluşturabilir ama aslında her şey değildir. Biz ana arı üretirken kendimiz ana arı üretimi de yapıyoruz. Şu seleksiyonlara dikkat ediyoruz. Ana arıyı üretirken tabii ki belirli bir aşamalardan geçiyor. Birkaç sene bunun arkasında takibini yapmamız gerekiyor. Koloninin anası nasıl gelişti, koloni nasıl gelişti, sonraki gelen koloniler nasıl gelişti, onları da takip ediyoruz. Ana arı seçiminde dikkat edilmesi gereken belirli özellikler var. Bunlar tabii sakin olması, ikincisi bol bal getirmesi, üçüncüsü temizlik özelliğinin olması, çıtaların üzerinde sabit kalması filan, yumurta kapasitesinin özelliği. Bunlar belirli kıstaslardır. Biz tabii yumurta kıstaslarını, sakinliklerini öncelerden sizinle paylaştık. Onlar da biliyorsunuz temizlik mevzusu nedir? Ona bakalım. Bu da iki türlüdür. Varoya karşı duyarlılığına bakmanız lazım. İkinci aşama olarak da yavru çürüğünü önlemek için kendi cinsinden gelecek olan nesillerin temizlenmesi için arılar kapalı gözlerdeyken yumurtaları temizlerler ya da larvaları temizlerler. Onlar için iğne usulüyle temizlik vardır. Varoyu temizleme özelliği ayrı bir özelliktir. İkincisi de kapalı yavruların temizlenmesi. Bunlar ne için önemli? Aynı cins arıların, yani erkek arı çıkacaksa da kendi cinsinden olan arıların tespit edilip çıkmadan telef edilmesi. Aynı zamanda hastalıklı olan larvaların tespit edilip çıkmadan ya da çürümeden onların gözlerden temizlenmesi önemlidir. Yavru çürüğü biliyorsunuz koloniler için bayağı bir problem oluyor. Şimdi bakacağız. Biz bugün yavru çürüğüne karşı kapalı gözlerdeki larvaların iğneleme usulüyle öldürümünü yapacağız. Kolonimiz bakalım nasıl bir temizlik uygulayacak. Bunun için arkadaşlar özel aletler var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi maskemi takayım. Akşam üzeri oldu. Hava karanladı. Arıların durumunun nasıl olacağını bilemiyorum. Her ihtimale karşı ben maskemi indirdim. Evet. Hava soğuk olduğu için arılarımızda biraz hareketlilik var. Şöyle kapalı gözlerin bulunduğu çıtayı tespit etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar burada kapalı gözleri bulduk. Şimdi bunları iğnelemeyle öldüreceğim. Belirli bunun için aparatları var ama kendiniz de öldürebilirsiniz. Yaklaşık 100 tane kadar larvayı öldürmeniz lazım. Hemen çıkmaya yakın değil ama yeni kapanmışlar. Yani yumurtadan sonraki 10. 11. gününden itibaren olması daha iyi olur. Beraber bakalım. Elimde bir kürdan var arkadaşlar. Kürdanla da delip tespit edebilirsiniz. Bunu 3 gün sonra tekrar gelip kontrol edeceğiz. Gözleri nasıldır? Yani bu şekilde yaklaşık 100 tane larvayı daha içerideyken öldürmeniz lazım. Ve bunları arılar nasıl temizliyor onlara bakılacak. Bir sonraki
çekimimizde bunlara bakarız arkadaşlar. Kürdan bu şekilde ama değişik aletler var. Bizim bulduğumuz şöyle bir alet var. Bununla bir kere de şey yapabiliriz. Yani batırıp bakın şu şekilde iğneli bölümleri var arkadaşlar. Onları batırdık. Arının bu gözleri boşaltması lazım. 3 gün sonra tekrar çekeceğiz. Bakacağız. Bakalım bunları nasıl yapmış. 3 gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar sizinle birkaç gün önce videomuzun birinci bölümünü çekmiştik. Bu videomuzun aslında ikinci bölümü. Arka arkaya olsa da arasında belirli bir gün farkı var. Videomuzun birinci bölümünde sizinle böyle iğneleme usulüyle arıdaki hijyen özelliğini belirlemeye çalışmıştık. Tabii ki 3 gün sonrasına bakmamız gerekiyordu. Bugün 6. gün, pardon 7. gün bugün. Yarın 8. gün olacak. Geçtiğimiz günlerde havalar çok yağışlı geçti. Onun için kovanı açamadık. Fakat arılar bu arada bizim düşüncemize göre oraları boşaltmış olmaları lazım. Oraları boşaltınca 7 günde geçince bunun arkasından bizim şu anda orada yaklaşık 3 günlük larvaları görebilmemiz lazım. Şimdi beraber bakalım çıtamızı ne hale getirmişler görelim. Videoları fazla uzatmamak adına biraz hızlı çekim, kısa çekim yapmayı tercih ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam buydu. Hava biraz geç oldu. Ben maskemi indireyim. Arılarda bir hareketlilik yok ama ne olur ne olmaz iş günü müşterilerimizin karşısına gözümüz yüzümüz şişmiş bir şekilde çıkmayalım. Evet. Arkadaşlar bu çıtamızın bu yüzüne uygulama yapmıştık. Ben arıları çırpayım. Evet. Bununla buraya bu şekilde arkadaşlar iğneleme usulünü yapmıştık. Bakın burayı komple açmışlar. Bunun altıgen usulüyle köşesiyle aynıyız. Burayı açmışlar. Maskemin içine arı girmiş. Açmışlar ve orayı boşaltmışlar. Larvalar oluşmuş. Yani bu arımızın hijyen özelliği üstün. Biz bu arımızın hijyen özelliğini öne çıkararak istifade ederiz. Aynı zamanda arımızın sadece hijyen özelliği değil, tabii ki yumurta atması, çıtaların üzerinde durması, saldırganlığı veyahut da koruyuculuk olması, bal getirimi de buna göre tespit edilmesi gereken, incelenmesi gereken özellikler demiştik. Buradan bir çıta ileriye alıyorum. Bu çıtamız yine ortada. Bundan kuluçka çıkmış ve yumurta atılmış olması lazım. Ona bakalım. Evet. Arkadaşlar abartısız bütün gözler yumurtayla dolu ve arılar da gördüğünüz gibi çıtanın üzerinde sabitler ve baktığımız zaman da burada çıtaların üzerine fazla bir çıkıntı arı görmüyorsunuz. Hepsi çıtaların arasındalar. Bakın gözlerde yumurta dolu. Dolayısıyla bu ana kuluçka için elverişli bir ana. Seleksiyondan geçtiğini görüyoruz. Tekrar kapatıyorum arkadaşlar.
bu arımız için, kolonimiz için yapacağımız olan uygulama bitti. Bir önceki videomuzda yine bu kolonimizdeki varroa tespitini yapmıştık ama tespit yapamamıştık. Hiç varroa bulunmamıştı. Böylelikle bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Unutmayalım, ana arı alacağınız zaman, tercih edeceğiniz zaman sadece cinsiyle değil, bazı özellikleriyle ana arınızı sipariş ediniz. Bunun başında arının sağlık özelliği, temizleyici, hijyen özelliği, varroaya karşı dayanıklılık özelliği, savunuculuk özelliği, çıtaların üzerinde sabit kalması ve kovanı açtığınız zaman çıtaların arasına aşağıya inmesi, yumurta atma performansı, bal getirme performansı yine bu ananın belirleyici özelliklerinden. Bu ana bizim için tam not almıştır. Tabi biz bu arada ayaklarının uçlarındaki bölümlerin sağlamlık olup olmamasını, ön ayaklarını, orta ayaklarını tekrar bir incelemeye tabi tutuyoruz. Ve buna göre anayı belirliyoruz. Tabi bazı arkadaşların ana belirlemede değişik kıstasları var. İşte abdom bölgesinde 6 boğumu var, 8 boğumu var, 7 boğumu var. Ona göre tespit ediyorlar. Bu göreceli bir mevzu değil arkadaşlar. Kanat endeksleri de yapıldıktan sonra bu anamızın cinsi satışa sunulabilecek bir anadır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayınız. İyi günler.